Hoş geldiniz. Bugün Teraplay Oyun ve Aile Terapileri Derneği adına hep birlikteyiz. Duygu Olgaç ben, uzman psikolojik danışmanım. Bugün daha çok öğretmenler ve okulda çalışan uzmanlarla birlikteyiz. Bu anlamda aslında derneğimizin yaptığı ilk çalışma diyebiliriz sadece okullara ve öğretmenlere özel. Bugünkü konumuz okulda güvenli alanlar yaratmak, teraplay ve gün ışığı çemberleriyle okul atmosferini güçlendirmek. Konu başlığımızı bu şekilde belirledik. Geçtiğimiz dönemde yaşanan olaylarla birlikte okulda güvenlik, çocukların ihtiyaçları çok daha ön plana çıktı, gündeme geldi. Bir sürü webinarlar, seminerler dinledik, izledik. Biz de terapiyi nasıl kullanabiliriz? Çocukların daha sağlıklı gelişimini desteklemek için, olumlu sınıf ortamı, olumlu okul iklimi oluşturabilmek için terapiyle neler yapabiliriz? Biraz bunları anlatmak için bugün toplandık. Bugünkü seminerde bol bol çocukların bağ kurma ve ait olma ihtiyaçları üzerine konuşacağız. İlişki odaklı bir çalışmayı konuşacağız ve çocukların davranış sorunlarına, okuldaki ihtiyaçlarına bağlanma kuramı çerçevesinden ihtiyaç analizi yaparak aslında genel bir bakış açısıyla nasıl yaklaşabilirsiniz? Bugün biraz bunları konuşuyor olacağız. Sunumda ilerleyelim. Önce biraz okulda güven, çocukların ihtiyaçlarının altında, davranışların altında ne gibi ihtiyaçlar yatıyor? Biraz bu konuları konuşacağız. Ardından terapi nasıl bir oyun terapisi yöntemidir? Bireyselde, grupta neler yapıyoruz? Okul ortamlarında nasıl uygulanıyor? Özellikle okul programlarına özel gün ışığı çemberlerinden bahsedeceğim. Terapi ve gün ışığı çemberlerinde neyi, neden, nasıl yapıyoruzu konuşacağız. Araştırmalar, güncel araştırmalar ülkemizde giderek artıyor. Bu araştırmalarda okullarda terapi uygulandığında, gün ışığı çemberleri uygulandığında ne gibi sonuçlarla karşılaşıyoruz? Araştırmaları konuşacağız. Okullarda siz bu seminerden sonra ne yapabilirsiniz? Hem kendiniz bireysel öğretmen olarak, hem okul olarak, hem de bizimle birlikte Terapi Türkiye ile işbirliği içerisinde okullarda ne gibi projeler planlıyoruz, ne gibi çalışmalar planlıyoruz? Biraz gelecek hakkında da konuşma imkanımız olacak. Evet, şimdi okulda güven dedik. Dediğimiz gibi geçtiğimiz haftalarda yaşanan olaylar üzerine bol bol okulda güven meselesinin aslında sadece fiziksel güvenlikten ibaret olmadığını, bunun yanında duygusal güvenlik ve ilişkisel güvenlik konularının da en az fiziksel güvenlik kadar önem taşıdığını bolca okuduk, dinledik, üzerine düşündük. Bugün daha çok tabii ki duygusal güvenlik ve ilişkisel güvenlik kısımlarından aslında bahsediyor olacağız. Çünkü çocuklar için fiziksel güvenlikten daha fazlası. Eğer çocuklar hem fiziksel olarak güvende hisseder, hem duygusal hem ilişkisel olarak kendilerini güvende hissederlerse, o zaman zaten dünyayı keşfetmeye, öğrenmeye, yönergelere uymaya, sağlıklı ilişkiler kurmaya, akranlarıyla, yetişkinlerle daha olumlu ilişki kurmaya, bağ kurmaya daha açık hale gelirler. Ama fiziksel, duygusal ya da ilişkisel güvenlikte herhangi bir ihtiyaç olduğunda o zaman hemen senaryo tersine dönüyor. Sınıflarda yaşadığımız, okullarda yaşadığımız davranış problemlerini düşünün. Aslında o çocuklar için söz konusu olan şey belki bir fiziksel güvenlik, belki bir duygusal güvenlik ya da ilişkisel güvenlik sorunu olabilir. Evet, peki düşünün bakalım sınıfınızda yaşadığınız, okullarda yaşadığınız, daha çok ilişkide zorlandığınız, bunlar davranış problemleri olabilir çocukların gösterdiği. Yetişkinlere, öğretmenlere karşıt gelme, yönergelere uymama gibi davranışlar olabilir. Biraz böyle dışsallaştırmış davranışlar daha ön plana çıkıyor. Ama bir de bizim bu noktada unutmamamız gereken aslında içselleştirilmiş davranışları olan çocuklar, içselleştirilmiş semptomları olan çocuklar. Yani aslında bir güvenlik ihtiyacı ya da davranışın altında bir ihtiyaç olduğunda o zaman kendi içine çekilip daha tepki vermeyen, mizaçla karıştırılan bazı çocuklar olduğunda da aslında bu fiziksel, duygusal ve ilişkisel güvenlik ihtiyaçlarını düşünmemiz gerekiyor. Sıklıkla hareketlilik, karşıt gelme gibi davranışlar en çok konuştuğumuz şeyler olsa da bugün hem o dışsallaştırılmış sorunlarda hem içselleştirilmiş sorunlarda yani aslında sınıfta ve okulda bütün çocukların farklı farklı ihtiyaçlarına nasıl yanıt verebiliriz? Çünkü öğretmenlerin ve okulların en çok zorlandığı ve kilit olan konu yapılabilecek farklı farklı
Bir sürü çalışma var, yapılabilecek çok fazla şey var, yapılan da çok fazla şey var. Ama bazen takınılan yer mevcutların çok fazla olması, öğretmenlerin üzerindeki yükler, akademik zaten takvimin çok yoğun olması ve bunun yanında her bir çocuğun bireysel ihtiyaçları dediğimizde öğretmenlerin o bireysel ihtiyaçlara doğrudan müdahale etmesi, doğrudan o ihtiyaçlarla ilgilenmesi çok mümkün olmuyor. O yüzden bugün tüm çocukları, sınıfınızdaki, okulunuzdaki tüm çocukları nasıl katabilirsiniz? Tüm çocukların bütün bu güvenlik düzeylerinde belirli noktada ihtiyaçları var. Sadece kötü senaryoları, olumsuz senaryoları konuşmuyoruz aslında. Her çocuğun belli dönemlerde, belli zamanlarda, belki hayatındaki yaşam olaylarına göre değişebilir. Belki zaten gelişimsel doğanın bir parçasıdır. Aslında okullarda zorlanılan davranışların birçoğu çocukların gelişimsel ihtiyaçlarından da kaynaklanıyor. O yüzden bugün buradaki eğitimimizde, seminerimizde bütün çocukların ihtiyaçlarına odaklanmak için genel bir bakış açısıyla yaklaşıyor olacağız. Sadece dışsallaştıran ya da sadece davranış sorunu olan çocuklarda şunu yapabiliriz. İçe kapanık çocuklarda bunu yapabiliriz gibi bir ayrıma gitmeden her çocuğun ihtiyacını nasıl karşılayacağımızı detaylandıracağız. Peki, bir de şu notumu da aktarmak isterim. Bu konularda yapılabilecek çok fazla çalışma var dedik. Sınıf mevcudu ve akademik yoğunluk bazı çalışmaların verimli olmasını engelliyor. Bir yandan da zorluk yaşayan çocuklar aslında bizimle bireysel çalışmalara da çok geliyor ya da rehberlik servisleri de çok çalışmalar yapıyorlar. Ancak oralarda da bazı engeller çıkabiliyor karşımıza. Ama biz en nihayetinde biliyoruz ki bütün yapılan müdahale programlarının, bireysel çalışmaların verimli olabilmesi için, etki sağlayabilmesi için önce uygulayıcıyla çocuk arasında iyi bir ilişki olması lazım. Yani okul ortamından bahsettiğimizde öğretmenle öğrenci arasında iyi bir ilişki olduğunda çocuğun ihtiyaçlarını fark etmek ve karşılamak o zaman çok daha önemli hale gelmiş oluyor. Peki davranışın altında yatan ihtiyaçlar diye bir başlık koyduk. Çünkü aslında davranış karşımıza çıktığında bu içselleştirilmiş ya da dışsallaştırılmış olabilir. Yani çocuk dışa vurup arkadaşlarına saldırıyor, zorbalık yapıyor, ittiriyor, kaktırıyor olabilir. Öğretmenine karşıt geliyor olabilir. Ya da hiçbir durumda seçimlerini yapamayan, çok içe kapanık, kimseyle konuşamayan, belki dışlanan, daha içe kapanık çocuklar da olabilir. Bu belirtiler, bu davranışlar olduğunda aslında bakmamız gereken şey bu çocuğun bu davranışının altında bir ilişki ihtiyacı yatıyor olabilir mi? Bağ kurmaya, ilişki kurmaya çalışıyor olabilir mi? Çünkü birazdan daha detayına gireceğiz ama bazı çocuklar, özellikle zorlandığımız çocuklar, sıklıkla olumlu deneyimlerle gelmiyorlar o güne kadar. Zaten o olumsuz deneyimler nedeniyle ilişki ihtiyacı doğuyor ve dolayısıyla daha önce öğrendiği deneyimlerle okula geliyor ve eğer bir ilişkide ve aidiyette bir eksiklik, bir ihtiyaç varsa, eğer üzerine okulda da bu eksiklik devam ederse o zaman ilerleyen zamanlarda bu sorunların çözülmesi daha zor hale geliyor. Ama okula gelene kadarki yaşamında ilişkisel ihtiyacı var ya da yok. Okula geldiğinde okulun zaten ne kadar koruyucu bir etki sahibi olduğunu hepimiz biliyoruz. Dış dünyada, daha doğrusu aile hayatında, yakın çevresinde o ilişkiyi kuramamış çocuklar, okulda öğretmenleriyle ya da arkadaşlarıyla kendilerini iyi hissettiklerinde, değerli hissettiklerinde ve en önemlisi ait hissettiklerinde, aidiyet bizim için çok önemli. Kendine gruba ait hissetmek, birileriyle ilişki içerisinde olmak. O yüzden zorlayıcı davranışları olan çocuklar söz konusu olduğunda önce bir acaba ilişki kurma yöntemi bu olabilir mi? Bu her ne kadar akla yatkın gözükmese de acaba bu davranışın altında ilişki ihtiyacı yatıyor olabilir mi diye düşünmek gerekir. İkinci en önemli konu regülasyon. Regülasyonla ilgili artık daha çok şey biliyoruz. Daha çok şey bildikçe de çocuklardaki regülasyon ihtiyaçlarını aslında daha fazla fark ediyoruz. Ve regülasyon diye her yerde de karşımıza çıkmaya başlıyor. Regülasyon aslında temel olarak nedir? Çocuğun duygularını, davranışlarını ortama uygun şekilde düzenleyebilmesi, kontrol edebilmesidir.
Ve okulda çocukların en çok vakitlerini geçirdikleri yer olduğu için e, hem düşük uyarımda oturup dersi dinlemesi gerektiği ama hem de teneffüslerde o coşkulu bahçelerde enerjisini atabilmesi gibi farklı dengelerde okul günü içerisinde regülasyona dikkat etmek gerekiyor. Yani aslında ne demek istiyorum? Bunlar zaten eğitim sistemimizin içerisinde de var. Uygulanabilirliği tartışılır olsa da mevcut okulların sistemlerinde her okulumda özellikleri birbirinden farklı. Ama bizler okullarda regülasyon için ne yapıyoruz? Bir kere teneffüse çıkıyoruz en önemlisi. 40-45 dakika ders yaptıktan sonra 10-15 dakika teneffüs. Tabii bunlar da değişiyor. Blok dersler yapılıyor, teneffüsler azaltılıyor, dersler artırılıyor. Bu gibi değişiklikler hep yapılıyor. Ama dikkat etmemiz gereken şey acaba okulun mola saatleri, mola zamanları bu spesifik çocuk için yeterli olmuyor olabilir mi? Acaba başka daha kendine özgü ufak değişimlere ihtiyacı olabilir mi? Çünkü regülasyon dediğimiz şey hem bir süre sakin kalabilmemle ilgili ama bir yere kadar sakin kalabilirim. Size bir yere kadar sakin anlatabilirim ve siz de beni eğer çok sakin anlatırsam bir yere kadar dinleyebilirsiniz. Sonra zaten kopup gidersiniz. Nasıl ki eğitimlerde, seminerlerde hem sakinlik ama hem bazen birazdan şimdi oyun oynayacağız göreceksiniz enerjimiz yükselecek. Çocukların da bu ihtiyaçlarının karşılanmış olduğuna emin olmak gerekir. Buralar ama zaten eğitim sisteminin içerisinde var olan ama uygulamayı unuttuğumuz ya da çocuk zorlayıcı bir davranış gösterdiğinde bakmayı unuttuğumuz yer oluyor. Daha farklı alanlara odaklanıyoruz ama bazen daha temel şeyleri kaçırabiliyoruz. O yüzden regülasyona dikkat çekmek isterim. Yapı ve çerçeve bunlar aynı zamanda Teraplay'in de temel yapı taşlarından. Yapı ve çerçeve demek aslında çocuğun kendinden bekleneni biliyor olması, planının, programının belli olması, onu neyin beklediğini biliyor olması. Daha duygusal boyuttan düşünürsek okula geldiğinde mesela olumsuz etkileşimler yaşamış, ihtiyaçları olan bir çocuk. Evde kimi zaman öyle davranılıyor, kimi zaman böyle davranılıyor. Tutarsız sınırlar var. Anne farklı, baba farklı. Yani en alçak boyuttan en yüksek boyuta kadar böyle yelpazenin farklı noktalarında her çocukların bunlara ihtiyacı oluyor dedik ya. Yapı ve çerçevede benim başıma acaba ne gelecek meselesi yine güvenlikle ilişkili. Benim başıma ne gelecek? Bu okulun saatinin belli olmasından, tatillerin belli olmasına kadar, ne zaman teneffüse çıkacağız, teneffüs saatinin belli olması da aslında yapı ve çerçeveyi sağlıyor. Bazen zorlayıcı davranışlar sergilendiğinde, içe kapanma, dışa kapanma olsun, çocuğun daha net sınırlara ihtiyacı oluyor. Buralarda zaten yine öğretmenlerin farkında olduğu, bizleri sıklıkla yönlendirdiği, yönerge almayan, kurallara uymayan, sürekli baş kaldıran çocukların da aslında yapı ve çerçeve boyutuna ihtiyaç duyduklarını görüyoruz. Peki, bir de bu davranışları düşünürken acaba bu çocuğun neye ihtiyacı var? Neden böyle davranıyor? Neden bu kadar içe kapanık? Acaba niye kimseyle konuşmuyor? Ya da neden bu kadar tepkisel davranıyor? Niye her şeye bu kadar karşı çıkıyor? Niye bir kere evet çıkmıyor bu çocuğun ağzından gibi yine farklı boyuttaki davranışları düşündüğümüzde mutlaka çocuğun beyin gelişimini de göz önünde bulundurmak gerekir. Özellikle kriz anları için. Yani duyguların edilemediği, tartışmaların, anlaşmazlıkların, kavgaların çıktığı zamanlar olduğunda mutlaka beyin gelişimini göz önünde bulundurmamız gerek. Bunlar aslında hem öğretmenler olarak bizim okulda yaşanan olaylara yaklaşımımız için önemli. Hem de bu bilgilerin aslında ebeveynler tarafından da bilinmesi ve benzer tutumların tabii ki ebeveynler tarafından da gösterilmesi çocuklara önemli. Ama en azından biz öğretmenler olarak bunları bilip karşımızdaki çocuğa ebeveyni nasıl davranıyor olursa olsun biz en azından onun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bir tutum sergileyebilirsek, bir bağ kurabilirsek o zaman o çocuğun hayatında değiştirici bir rol oynayabiliriz. Peki, özellikle zor zamanlarda çocuğun beyninde ne oluyor? Tekrar tekrar okullarda aynı çocuklarla tekrar tekrar aynı zorluklar yaşandığı için bu işin büyük bir kısmı aslında birikmişlik.
Çünkü bir oluyor, iki oluyor, üç oluyor. Belki öğretmenler aileyle konuşuyorlar. İşte belki bir uzmana yönlendiriyorlar. Belki bir uzman bir yandan çalışıyor. Ama yine de değişimi görmek zaman alabiliyor ve o değişim gerçekleşene kadar da okulda olaylar sürmeye devam ediyor. Peki ne oluyor bu beyin gelişiminde çocuklara? Şimdi beyin aşağıdan yukarıya, içeriden dışarıya gelişiyor. İlk gelişen kısmı aslında şöyle bir beyin modeli düşündüğünüzde burası ilkel beyin, sürüngen beyin dediğimiz ilk gelişen yer insan gelişiminde. Beyin buradan gelişmeye başlıyor ve buranın temel meselesi güvende miyim, değil miyim? İlk başta konuştuğumuz kısım. İhtiyaçlar hiyerarşisi olarak da düşünebilirsiniz bunu. Önce karşılanması gereken ilk temel ihtiyaç ben güvende miyim sorusunun yanıtı. Eğer ben güvende miyim sorusuna e, evet cevabını veremiyorsa sinir sistemi aslında o zaman çocuk bedeninden aldığı tehlike sinyalleriyle o zorlayıcı davranışları, kötü davranışları sergilemeye başlıyor. Ve aslında durduk yere de tabii ki devreye girmiyor sürüngen beyin, ilkel beyin. O davranışı orada tetikleyen, o davranışın ortaya çıkmasına sebep olan bir şeyler oluyor. Neye ihtiyacı var dediğimizde baktığımız yer aslında biraz da burası. Ne oldu da şimdi? Nasıl bir duygu hissediyor acaba bu çocuk? Utandırılmış olabilir mi? Görülmemiş olabilir mi? Haksızlığa uğramış hissedebilir mi? Ya da bunlar zaten genel olarak kendi değersizlik algısı, kendi güvensizlik algısı da olabilir. Sizin zihninizde gerçek bir tehlike olmayabilir ama o çocuk için bu duygular tetikleyici olup zorlayıcı dediğimiz davranışlara sebep oluyor olabilir. Ve biz davranışa odaklanıp onu çözmeye çalışmak yerine daha temeldeki ihtiyaçları hedeflediğimizde o zaman daha hızlı gelişim ve daha uzun soluklu gelişim görebiliyoruz. Bazen mesela duyusal hassasiyetleri olan çocukların kalabalıkta, çok gürültülü ortamlarda regülasyonun bozulduğunu, duygularını, davranışlarını artık kontrol edemez hale geldiğini görürüz. Mesela duyusal uyaranlar da o çocuklar için tehlike algısını, tehlike alarmlarını çaldıran tetikleyiciler olabiliyor. Güvende miyim sorusunu hallettikten sonra aslında insanoğlu ikinci soru seviliyor muyum? Burada duygusal beyin devreye giriyor ve artık temel mesele seviliyor muyum? Eğer güvende hissediyorsam ikincil ihtiyacım sevilmek. Eğer sevildiğimi hissediyorsam ve güvendeysem, her şey yolundaysa o zaman artık neokorteks gelişebilir, düşünen beyin devreye girebilir ve çocuk ne öğrenebilirim diye odaklanmaya başlar. Bu hayatı keşfetmek için daha motive olur. Çünkü zaten güvende olma ve sevilme ihtiyaçları karşılanmıştır ve artık sırada dünyayı keşfetmek, büyümek, ne öğreneceğine odaklanmak gelebilir. Zorluk yaşadığımız çocuklarda genellikle tahmin edersiniz ki sürüngen beyinde hareketler ediyorlar aslında. Hatta krizde ne deriz? Bu el modeli burası sürüngen beyin dedik. Ortada duygusal beyin var. Yukarıda da neokorteks var. Bunlar birbiriyle bağlantılı. Ama bir tehdit algısı olduğunda ne oluyor? Bu bağlantı kopuyor beyinde ve sürüngen beyin aktive olmaya başlıyor. Artık neokorteksin bağlantısı koptu. Düşünen beyin artık çalışmıyor. Çocuk mantıklı düşünmüyor, makul düşünmüyor. Yanındaki yetişkinin ebeveyn veya öğretmen söylediği buradan giriyor, buradan çıkıyor. Çünkü bir anlam ifade etmiyor neokorteks çalışmadığı için. Zaten bununla ilgili çok ifadeler de vardır ya. Hep deriz beni duymuyor gibi davranıyor ya da ebeveynler anlatır. Anlatıyoruz ama bir türlü sakinleşmiyor derler. Özellikle zor zamanlarda önce ihtiyaç duyulan şey yine bu beyin sistemini aklımızda tutarak madem düşünen beyin çalışmıyor, ben bu bağlantıyı tekrar nasıl sağlayabilirim? İlkel beyne, sürüngen beyne hitap ederek yani aslında önce onu sakinleştirerek, önce olayları sakinleştirip sonra bağ kurduğumuzu hissettirerek yani cezalandırmayarak, tehdit etmeyerek, bağı bırakmayarak, ilişkiyi bırakmayarak, yanında kalarak, sevildiğini hissettirerek, sakinleştirip sonra davranışsal çalışmalar, davranışsal öğretimsel şeyler yapılabilir. İçsel çalışan modelden bahsetmek istiyorum size, beyin gelişim modelinin üzerine. Bizim bağlanma kuramının bir kavramı içsel çalışan model. Erken çocukluk dönemi itibariyle
Çocukların bu dünyayla kurdukları iletişim, etkileşim, özellikle bakım verenleriyle. Çünkü yeni doğanlar en çok, en sık, en yakından bakım verenleriyle, bu etkileşimleriyle bu dünyayı öğreniyorlar. Eğer erken çocukluk dönemi itibariyle çocuklar olumlu etkileşimleri daha çok deneyimlediyse bakım vereniyle, yani bu ne demek? İhtiyaçlarına duyarlı bir bakım verenle büyüdüyse, temel ihtiyaçları ağladığında gelinip bakıldıysa, neye ihtiyacın var, aç mısın, tok musun, altın mı temiz? Onun adına birileri düşündükçe, onun ihtiyaçlarını birileri çözümledikçe aslında çocuk kendisinin sevilen, değerli, özel ve yetkin olduğunu hissediyor. Bu inancı geliştiriyor olumlu etkileşimler. Ben sevilen, değerli, özel ve yetkinim. Etrafımdaki insanlar, bu dünyadaki insanlar sevgi dolular, duyarlılar, güvenilirler. Ve bu dünya güvenli ve heyecan verici. Rahatlıkla keşfedebilirim, eğlenebilirim, öğrenebilirim yeni şeyler. Güvenle yaklaşıyorlar kendilerine, diğerlerine ve dünyaya. Fakat bunun tersine daha olumsuz etkileşimleri olan ya da etkileşimlerin tutarsız olduğu ailelerde çocuklar kendilerini sevilmeyen, değersiz ve yetersiz hissederek okula geliyorlar. Ve okula gelirken insanların dış dünyadaki diğer insanların ilgisiz, duyarsız olduğunu varsayarak geliyorlar. Kimseye güvenemem, tek başımayım, tek başıma her şeyi hallederim diye geliyorlar. Ya da içe kapanık, hiç kimsenin dikkatini çekmeyeyim, başıma bir şey çıkmasın da diye olabilir. Ve dünyada zaten güvensiz tehlikelerle dolu, tehditlerle dolu ve tehlikeli bu çocuklar için. O yüzden öğrenmeye gelene kadar yine temel ihtiyaçlara geri dönüyoruz. Öğrenme meselesine gelene kadar zaten kendini güvende hissetmiyor. Olduğu ortamı, etrafındaki yetişkinleri, insanları. Sınıfınızdaki çocukları, çalıştığınız çocukları bu terazide bir düşünün. Acaba ne kadar olumlu etkileşimlere maruz kaldılar, ne kadar olumsuz etkileşimlere maruz kaldılar? Yani ne demek? Okula gelirken ne kadar güvenle geliyor? Ne kadar insanlara yaklaşırken olumlu ilişkiler, benzer ilişkiler kuruyor? Ne kadar olumsuz ilişkiler kuruyor? Çünkü bu çocuklar bunu öğrenerek geldikleri için okula gelene kadar kendi yaşamlarında davranışların üzerine reddedileceklerini varsayarak geliyorlar ve zaten reddedilecek davranışlar sergiliyorlar ve reddediliyorlar. Ya da beni anlamayacak, beni kimse anlamıyor diye geliyor ve bu şekilde davranıyor ve olan da zaten onun anlaşılmaması üzerine oluyor. Ya da beni zaten görmezden gelirler. Bana zaten nasılsa ceza verirler gibi algılarla geldiği için öğretmeniyle de ilişki kurmakta zorluk yaşayabiliyor. Karşıt gelmeler, ters gelmeler, yönergeleri dinlememeler, ee, daha önceden kurduğu ilişkilerde bunlara karşı reddedilme yaşadığı için yeniden reddedilme beklentisiyle aslında okula geliyor. Burada değiştirici olan şey bütün davranışlarıyla çocuğun kabul gördüğünü, hala sevilir olduğunu, hala değerli olduğunu hissedebilmesi. Yani aslında o davranışların, o istenmeyen davranışların çocuğun özünü değiştirmediğini, sevgiden bir şey azaltmadığını, değerinden bir şey azaltmadığını ya da değerli ve sevilir hissedebileceği deneyimlerini arttırmak. Bazen olumsuz davranışlar, olumlu davranışlar yine bir terazi düşünün. Hep olumsuz davranışları azaltmaya odaklanırız bu dengeyi kurabilmek için ama bir yandan olumlu davranışların arttırılması da bir seçenektir. Şimdi birazdan çocukların olumsuz etkileşim olan çocukları nasıl olumluya dönüştürürüz? Okulda ne yapabiliriz? Öğretmen olarak ne yapabiliriz? Nasıl küçük hamleler, küçük tutum değişiklikleriyle çocuğa kendini değerli, sevilir ve yeterli hissettirebiliriz? Ve böylelikle aslında insanların bu dünyada güvenilir insanlar olduğunu, insanların güvenilir olabildiğini gösterme imkanımız olabilir. Hem de dünyanın tehlikelerle dolu olmadığını, heyecan verici, keşfedici bir yer olduğunu da ona gösterebiliriz. Ama önce iyi bir ilişkiye ihtiyacımız var. Önce çocuğun tamamen koşulsuz kabulüne ihtiyacımız var ve bunun için de davranışın altındaki ihtiyaca bakmak bize iyi bir yol gösterici olacaktır. Küçük sizin göz teması kurduğunuz anlar, onlara isimleriyle hitap etmeniz,
küçük başarılarını takdir etmeniz, günlük yaşamlarıyla ilgilenmeniz, küçük bir kafaya şöyle bir dokunup geçmeniz. Bilirsiniz ya, böyle öğretmen-öğrenci ilişkisinde bu güzel anların ne kadar etkili olduğuna dair böyle shortlar var, videolar var, küçük duygusal görüntüler var. Ama gerçekten o küçük iletişimler, etkileşimler birçok çocuk için, özellikle olumsuz etkileşimler yaşayarak gelmiş çocuklar için kurtarıcı etki sahibi oluyor. Kimler peki bu olumsuz etkileşimlerle gelmiş, olumsuz içsel çalışan modele sahip çocuklar? Zorlayanlar, test eder gibi davranışları vardır. Yetişkin hep test ediliyormuş gibi hisseder. Ne yaparsa yapsın çocuğun davranışı değişmez. Hep bir zorlantıyla karşılaşılır. İçe çekilen sessiz çocuklar, onlar da tepkisel davranmazlar da kendilerini geri çekerler, ilişkiden koparlar. Kimisi yapışır, sürekli onay arar, kendi başına hareket edemez, hep yanında bir yetişkinin olmasına ihtiyaç duyar. Kimisi de taşar, duygusal olarak çabuk taşan çocuklar. Regülasyon bu çocuklar için zordur. Duygularını taşıyamaz ve duygularını taşımak ya da regüle olmak için de yetişkinin desteğini kabul etmez. Yetişkinin, çünkü daha önce hiç ona destek olmadığını ya da bazen destek olup bazen olmadığını deneyimlemiştir ve tek başına olduğu için de duygularını taşımakta zorlanabilir. Diyoruz ki aslında bu çocuklar ilişki kurmak istiyorlar. Çünkü her çocuk ilişki kurma ihtiyacıyla doğar. Ama olumsuz etkileşimlerle gelen çocuklar aslında nasıl ilişki kuracaklarını bilmiyorlar. Daha önce buna dair deneyimlerinde eğer zorlanmalar yaşadılarsa, o yüzden öğretmenleriyle ya da akranlarıyla kurdukları ilişki bir kaynak olabiliyor. Şimdi bütün bu ait olma, kendini değerli hissetme, insanlara güven duyma, dünyayı güvenli algılama gibi ihtiyaçları aslında Teraplay 4 boyut çerçevesinde hedefliyor, geliştirmeyi hedefliyor. Teraplay, ebeveynle çocuk veren arasındaki etkileşimlerin, ne kadar sağlıklı etkileşimlerin örüntülerine bakılarak aslında bu dört boyut ortaya çıkarılmış. Sağlıklı bir ebeveyn çocuk ilişkisinde biz bu dört boyutu görüyoruz. Ne demek bunlar? Yapı, güven ve sınırlarla ilişkili. Bu dünyada çocukların sağlıklı bir gelişimi tamamlayabilmeleri için yetişkinlerin liderliğine ihtiyaçları var. Yaşlarına uygun düzeyde neyi ne kadar yapabileceklerine dair, sınırlarına dair net çerçevelere ihtiyacı var. Ve burada yapı boyutunda aslında sınırlar koyarken, çocuğun güvenliğini sağlarken, ebeveynin çocuğuna vermeye çalıştığı mesaj güvendesin, buradayım, merak etme. Bana bıraktığında kendini, ben bunları hallederim. Ne yapılması gerektiğini biliyorum. Böyle net bir lidere ihtiyaç var. Ama bir yandan her zaman ne deriz? Bu liderin aynı zamanda neşeli olmasına, şefkatli olmasına, duyarlı olmasına ihtiyaç var. Bu da bizim bağlılık dediğimiz boyutumuz. Bağlılık boyutu sayesinde çocuklara kendilerini görülmüş hissetme ve ait hissetme deneyimini sunmuş oluyoruz. Bol bol göz teması ve neşe içeren oyunlar oynuyoruz. Bağlılık oyunları oynuyoruz. Ve bu oyunlarla, bu boyutta çocuklara vermek istediğimiz mesajda seninle olmak keyifli. Şu an seninle olmak dışında olmak istediğim başka bir yer yok. Şu an seninle olmak benim için eğlenceli ve mutlu gibi mesajlar vermeye çalışıyoruz. Mücadele boyutu da çocukların kendilerini yetkin ve becerikli hissetme ihtiyacına dair. Ne kadar kendini yetkin, iyi hissederse aslında insanlarla kurduğu ilişkilerde de bu özellik onun için bir kaynak haline gelebilir. Mücadele oyunlarında çocuğa bol bol başarılı olabileceği deneyimler sunuyoruz. Giderek zorlaştırıyoruz. Zorluklara karşı toleransını da çalışıyoruz tabii ki bir yandan, ama asıl amacımız özgüveni geliştirmek ve ona yapabilirsin mesajını vermek. Çünkü zorlayıcı davranışları olan çocuklardan bahsettiğimizde, zorlandığımız çocuklardan bahsettiğimizde aslında bu çocuklar ister istemez sürekli bir olumsuz eleştiriye maruz kalmış oluyorlar. Sürekli yapamadıkları şeylerle yüzleşmek zorunda kalıyorlar. Tırnak içinde aslında ne kadar kötü çocuk olduklarını duyuyorlar
başka cümleler söyleniyor belki onlara ama onların o cümlelerin çocukta karşılık bulduğu şey ben yetersizim, ben beceremem, ben başaramam gibi şeyler olabiliyor. O yüzden bizim özellikle buna ihtiyaç duyan çocuklarda mücadele boyutunda güzel, zorlayıcı oyunlarla ama aynı zamanda bağlılığın olduğu, neşenin olduğu, keyifli, enerjik oyunlarla bol bol onlara yapabilirsin diyoruz. Bir de bu boyutun özellikle sevdiğimiz de bir tarafı çocuklara bravo deme fırsatı yaratıyor aslında bu oyunlar. Çünkü zorlayıcı çocuklar deyince bazen bravo denecek şeyleri bulmak çok zorlayıcı olabiliyor. Çok küçük şeyler olabiliyor. İşte o küçük şeylerden bazıları da aslında mücadele oyunları. Bol bol mücadele oyunlarıyla çocuklara bravo ne güzel yaptın, tam da istediğimiz gibi, tam da beklediğimiz gibi mesajlarını verebilme fırsatımız oluyor. Besleme boyutundaki oyunlarda daha çok regülasyonla ilişkili ve yetişkinden çocuğun ilgiyi, şefkati, bakımı alabilmesiyle ilgili. Bazı çocuklar dokunulmaya, şefkate aslında biraz uzak ve tepkisel yaklaşıyorlar. Bazı çocuklar belki aklınıza gelir, yaklaşmak istersiniz, ilişki kurmak istersiniz ama müsaade etmez. Bir türlü o duygusal şefkati onlara veremezsiniz. Hep bir duvar örerler. O çocuklar aslında bu deneyimi eksik olduğu için belki de bunda zorlanıyor olabilirler. O yüzden biz besleme oyunlarla, uygun dokunuşlarla, onları rahatlatıcı dokunuşlarla oyunların içerisinde bakım, ilgi ve şefkat sunmaya çalışıyoruz. Ve bunu yaparken temel hedefimiz ona değerlisin mesajını verebilmek. Bunu söylemeden tavrımızla, tutumumuzla, oyunlara verdiğimiz tepkilerle aslında vermeye çalışıyoruz. Değerlisin mesajını vermeye çalışıyoruz. Çünkü hedefimiz neydi aslında? Olumsuz deneyimlerle, olumsuz içsel çalışan modelle gelen, sevilmiyorum, değersizim, yetersizim diye hisseden çocuğun ben sevilen, değerli ve özel yetkinim mesajını almasını istiyoruz. Bunları da bol bol yapı, bağlılık ve besleme içeren, besleme odaklı oyunlarımızla yapıyoruz. Bazen bireysel çalışıyoruz, odaklı çalışmalar yapıyoruz. Bir çocukla daha onun davranışına, daha onun özelliklerine odaklı ailece bireysel danışmanlık, bireysel terapiler, oyun terapisi uygulayabiliyoruz. Bazen de m, benzer zorluk yaşayan çocukları bir araya getirip odaklı grup terapileri müdahalesi yapabiliyoruz. Bir farklı seviyedeki daha evrensel boyutta daha herkese erişebileceğimiz, daha fazla çocuğa erişebileceğimiz evrensel müdahale yöntemi olarak da aslında grup terapiyi ve gün ışığı çemberlerini kullanıyoruz. Yani aslında teraplay dediğimiz şey bir oyun ve aile terapisi yöntemi. Dört boyuta dayanıyor. Yapı, bağlılık, besleme ve mücadele. Daha çok ebeveyn ve çocuk arasındaki sağlıklı etkileşimi temel alıyor. Öğretmenlerle olan ilişkiye de aynı şekilde uyum sağlıyor. Eğer evde sağlıklı ilişkiler kurulamıyorsa ya da evde yapılan çalışmaların üzerine okulda öğretmenlerle ve akranlarla yapılan grup terapileri ya da gün ışığı çemberleri çalışmaları çocukların bu ihtiyaçlarını karşılamakta aslında biraz ilaç gibi oluyor da diyebiliriz. Şimdi geldik gün ışığı çemberleri dediğimiz şey aslında tam olarak ne? Gün ışığı çemberleri teraplay, oyun ve aile terapisi yaklaşımından doğmuş bir aslında ilişki odaklı, gelişimsel, oyun temelli bir müdahale programıdır. Grup teraplay var. Biliyorsunuz grup teraplay görmüşsünüzdür. Bireysel çalışıyoruz, grup çalışıyoruz. Az önceki slaytta bahsettiğim. Bir de gün ışığı çemberleri ayrı bir program olarak anlatıyoruz ama aslında temel prensipleri aynı. Teraplay grubuyla gün ışığı çemberleri arasındaki fark gün ışığı çemberlerinin sınıf ortamında uygulanması ve sınıf öğretmenleri tarafından bütün sınıf birlikte uygulandığı haline gün ışığı çemberleri diyoruz. Bir teraplay uygulayıcısı tarafından, grup teraplay uygulayıcısı tarafından uygulanan, okul dışı yapılan çalışmalara da grup teraplay ismini veriyoruz. Gün ışığı çemberlerini okul konseptinde, okul kapsamında düşündüğümüz için biz şu an gün ışığı çemberleri üzerinden konuşacağız sizinle. Bizim oyun gruplarımız, gün ışığı çemberleri grupları tamamen etkileşimseldir. Yani bu ne demek? Aslında çocuklara öğretmek istediğimiz hedef davranışlar, hedef becerilere ilişkin
Bir şeyi öğreterek ya da bir şeyi anlatarak, sözel iletişim kurarak çalışmıyoruz. Biz tamamen çocuklarla oyun oynayarak, oyun içerisinde onların ihtiyaçlarına karşılık vererek, oyunların hedefleriyle onların ihtiyaçlarını karşılayarak etkileşimsel bir şekilde çalışıyoruz. Bu aynı zamanda ne demek? Biz bireyselde çalıştığımızda ebeveyn çocuk ikilisine, okulda ya da grupta çalıştığımızda gruptaki bütün çocuklara aslında olumlu bir etkileşim deneyim fırsatı sunmuş oluyoruz. Çünkü ne diyoruz? Çocukların olumlu etkileşimlere ihtiyacı var ama erişimi yok. Erişim alanı olarak ya bireyselde ebeveyn çocuk ikilisine çalışarak o olumlu anları arttırmayı hedefliyoruz. Ya da grup terapileri çocukların akranlarıyla birlikte, öğretmenleriyle birlikte olumlu etkileşim deneyimi olma fırsatını sağlıyoruz. Bu gruplar yetişkin liderliğinde gerçekleşiyor ve yapılandırılmış. Yani bu ne demek? Aslında bu bir program. Belli oyunlar var boyutlar çerçevesinde. Grubun ihtiyaçlarına yönelik temel hedefler belirlenerek uygulayıcılar, öğretmenler ya da terapistler belirli bir oyun akışı, protokolden biraz ufacık bahsedeceğim ileride. Belirli kurallara uyarak bir oyun akışı hazırlayıp her hafta başı, ortası, sonu belli 30'ar dakikalık aslında seanslar yürütüyorlar gibi düşünebilirsiniz. Okullarda haftada minimum 2-3 gün yarımşar saatten uygulama öneriliyor. Etkili bir çalışma olabilmesi için. Çünkü o yüzden gün ışığı çemberlerinin ayrı bir önemi var. Öğretmenler uyguladığında, sınıf kültürü içerisinde daha düzenli bir şekilde uygulandığında o zaman verim çok daha farklı oluyor, çok daha etkili oluyor. Ama dışarıdan gelen uygulayıcılar da olsa, öğretmenler de uygulayacak olsa minimum haftada 2-3 kere yarım saat gün ışığı çemberlerine vakit ayırmak aslında yeterli oluyor. Yapılandırılmış 30-35 dakikalık bir oyun akışı planlıyor yetişkin ve bu oyunların da başı sonu ortası belli. Seansın da başı sonu ortası belli. Çocuklarla olumlu etkileşim üzerinden bu oyunlarla bol bol eğlenerek beslenme, mücadele, yapı boyutundaki ihtiyaçlarını karşılayarak çalışıyoruz. Önemli özelliklerinden bir tanesi tüm çocukların katılım sağlayabilmesi. Bu ne demek? Zaten sınıf ortamında yapılmasının sebebi, diğer çalışmalardan, grup terapileyden gün ışığının ayrılmasının sebebi sınıflar aslında doğal toplumsal birliktelikler, doğal oluşturulmuş ortamlar. Biz bazı çocukları alıp bir grup çalışması yaptığımızda aslında grubun dinamiğini kendimiz oluşturmuş oluyoruz. Ama her sınıfın kendine ait bir dinamiği var ve o dinamik o sınıfla birlikte çalışılmalı. Bazı çocukların bazı zorlanmaları sınıfın içerisinde çalışılmalı, sınıfın içerisinde o ihtiyaçlar giderilmeli. Tüm çocuklar nasıl katılım sağlayabiliyor? Çünkü oyunlar aslında sözel bir iletişim gerektirmiyor ya da bilişsel bir beceri de gerektirmiyor. Oyunlar zaten bağlılık ve ilişki odaklı olduğu için çocuğun orada sadece var olması yetişkinin tutumuyla birlikte aslında o çocuğu grubun aktif bir katılımcısı haline getiriyor ki bu özellikle içe kapanıklık zorlukları olan çocuklar için ya da bilişsel becerilerinde gerilik olan çocuklar için aslında eşsiz bir fırsat sağlıyor. Herkesle birlikte olma deneyimini, herkesle birlikte gruba ait olma deneyimini yaşayabilmek için. Olumlu sosyal etkileşimlere fırsat yaratıyor. Çünkü neden? Sınıf içerisinde günlük hayatta ne oluyor? Sürekli bir bu çocuklarla aslında itiş, kakış, kavga, gürültü. O onu yaptı, bu bunu yaptı. En şey versiyonunu söylüyorum. En korkutucu versiyonu söylüyorum. Ama ne oluyor? Bu çocuklar günlük hayatta hep bir şekilde akranıyla, öğretmeniyle, idarecisiyle, güvenlikçi abiyle, kantinci ablayla aslında sürekli sorunlar yaşıyor ve sürekli uyarılar duyuyor. Sürekli olumsuz etkileşimler kurmaya bir nevi aslında devam ediyor. Biz gün ışığı çemberlerindeki bu oyunlar sayesinde bütün çocukları katarak aslında onlara olumlu bir etkileşim kurma fırsatı sağlıyoruz. Çünkü oradaki yetişkin tamamen çocuğu orada her şeyinden bağımsız kabul etmeye ve şefkat göstermeye odaklı. Nasıl yapacağımızı konuşacağız.
Ve tabii ki bu kadar kabulün, bu kadar şefkatin, bakımın olduğu bir yerde, öğretmenin dahil olduğu, bütün çocukların aktif bir katılım gösterdiği bu oyun gruplarından sonra pozitif sınıf ikliminin de desteklendiğini görüyoruz. Bu oyunlar aracılığıyla ilişki geliştiğinde çocuklar aslında daha işbirlikçi hale geliyorlar, daha kendilerine güvenli hale geliyorlar ve akranlarıyla alma verme deneyimini deneyimlemek, akranıyla da birbirine ilgiyi, bakımı, şefkati hem verebilmek hem alabilmek pozitif sınıf iklimini destekliyor. Size şimdi bir kısa video göstereceğim. Bu YouTube'da var olan bir video. Sonra siz de açıp izleyebilirsiniz. Evet, bakın bakalım. Şimdi gün ışığı bu Amerika'nın videosu. Amerika'daki bir sınıfı göreceğiz. E, Kalabalık bir sınıf ama birden fazla yetişkin var bu grupta. Yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 4 tane yetişkin var. 4 yetişkinin yaptığı bir çalışmayı izleyeceğiz. Bir örnek olması adına gösteriyorum. İzleyelim, sonra üzerine konuşalım. Good, thanks. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. Sunshine Circles are interactive, adult directed playgroups that are designed to be used in regular school classrooms. The objectives of the groups are aligned with the state learning standards in the Common Core, and we consider it a valuable addition to our regular social emotional curriculum. Sunshine Circles are adapted from group Theraplay, but they are designed to be led by teachers, school staff, or related service providers. In other words, by people who aren't necessarily trained to be mental health providers. Through play and through cooperative activities in the playgroups, children are able to have fun, build friendships, and practice those good social skills. And as a result, we find that in classrooms that use Sunshine Circles, we see warm classroom communities. We see strong bonds between children and between children and teachers. And we see more peer teaching and support. We work with so many children who come to school not feeling very good about themselves, or who may not experience a lot of joy in their lives. Children who, for any number of reasons, have difficulty managing their emotions, managing their behavior at school. And needless to say, those issues become barriers to their learning. So Sunshine Circles build healthy self-esteem, social skills, and friendships for all children, but especially for those children who have difficulty managing their behavior or feeling like they fit in at school. Sunshine Circles makes it possible for them to fully participate and to have fun while they do so. They feel good about themselves. They build friendships. And they feel motivated to practice those good social skills. And often teachers who use Sunshine Circles really thank us for helping them and say it's the one time during the day that they know that their problem child won't be in trouble. So it's fun for the kids, it's fun for the teachers, and it helps to make the classroom a more effective learning environment. How much I love you. Please don't take my sunshine away. Evet, gün ışığı çemberleri böyle görünüyor. Sınıf ortamında yerde çember düzeninde yapılan bir oyun grubu gibi hayal edebilirsiniz. Tabii bu gördüğümüz video bir okul öncesi ne ait, okul öncesi kuruma ait ve gün ışığı çemberleri daha çok okul öncesinde özellikle yapılan araştırmalar daha çok okul öncesi döneme odaklanıyor. Eee, Ama bizler uygulamalarımızda ilkokul ve ortaokul kademelerinde de uyguluyoruz ama henüz araştırmaya dökülmüş bir çalışma yok. Araştırmalar okul öncesi dönemi üzerine. Ama çalışmalar ilkokul ve ortaokullarla da yapılıyor. Tabii ki ilkokul, ortaokullarda yapılan çalışmalar bu görüntüye benzemiyor. Orada daha ergenler, daha büyüklerden bahsettiğimiz için daha farklı ortamlarda, belki daha ayakta.
ya da sınıf düzeninde yapabildiğimiz, daha bedeni kullandığımız, onların birazcık daha bedensel becerilerin de devreye girdiği oyunlar oynuyoruz. Ama onlarla da burada gördüğünüz oyunları da oynuyoruz. Yani tüy üfleme birbirine, birbirine krem sürme, bakım yapma gibi oyunlarımız aslında tüm yaşların ihtiyacı olduğu için hepsine ortak. Peki, eee, sizce böyle bir grupta şimdi neler yapıyorlar? Önce bir ona bakalım. Aslında belli bir akış var demiştik. Yapılandırılmış bir çalışma demiştik. Oradan kastettiğim şey şu. Her oturumun oyun akışı dediğimiz planı aslında belli bir özelliğe sahip. Her zaman bir giriş oyunu, şarkı, kontrol ve kremle başlarız. Araya 4 ya da 5 tane yanda gördüğünüz hedeflere yönelik, bu hedeflerin iç içe geçtiği oyunlardan 4-5 tane araya hedef odaklı oyun koyarız. Sonra her çocuğu beslediğimiz besleme, şarkı ve çıkış yaparak sonlandırırız. Yapılandırılmış olması aslında biraz buradan geliyor. Yapı boyutu da var demiştik. Sınırlar, çerçeveler, öngörülebilirlik önemli çocukların kendini güvende hissedebilmesi için demiştik. Bu oyunlarda daha az davranış problemi karşımıza çıkıyor. Çünkü bu rutine aslında kendilerini alıştırıyorlar, sinir sistemleri bu rutine alışıyor ve burada çok az uyarının olduğunu, buranın olumlu bir etkileşim, olumlu bir fırsat olduğunu deneyimledikçe çocuklar aslında deneyimledikçe o zorlayıcı davranışlara daha az ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü bu oyunlar sayesinde tüm çocukların ihtiyaçları karşılanmış oluyor. Ne yaptılar mesela onlar? Önce bir hep beraber el ele tutuşup hoş geldiniz şarkısı söylediler. Şöyle söyleyeyim, her zaman hep birlikte hareket ediyoruz. Terapleyin 3 tane basit kuralı vardır. 3 basit kural bu grubu yönetmek için yeterli oluyor. Birincisi, hatta hareketleri de var, size göstereyim. İlk hareketimiz bu. Bütün grupça bunu yapıyoruz. Hadi siz de bir grupmuş gibi hep beraber yapın. Herkes bunu yapsın bakalım. Herkes böyle yapsın. Bu demek ki biz bu grupta kimse kimseye zarar vermiyor. Birbirimize zarar vermiyoruz. İkinci kuralımız bu. Herkes bunu yapsın. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu, birlikte hareket ediyoruz. Bütün oyunlarda hep birlikte hareket ediyoruz. Ve en önemli kuralımız da bu. Bakayım, yapıyor musunuz? Evet. En önemli kuralımız bu. Çok eğleniyoruz. Tamam mı? Çok eğlenmeyi unutmuyoruz diye bir başlangıç yapıyoruz. Bu zaten çocuklar için de o sihirli etkinin bir başlangıcı oluyor. Bu basit 3 kural. Tabii bunlar çok detaylı. Ben size şimdi uzun uzun eğitimlerde konuştuğumuz şeyleri böyle tadımlık anlatmaya çalışıyorum. Ama 3 tane kural bizim o çocukların grup içerisindeki de zorlayıcı davranışlarına müdahale etmemiz için yeterli oluyor. Gerçekten çocuklar bu gruplara katılan sınıflarda bir süre sonra ders içinde de öğretmenlerine, arkadaşlarına bu hareketi yapıyorlar. Birbirlerine zarar veren, iten kakan birini gördüğünde ya da söz almadan konuşan birini gördüğünde arkadaşına böyle yapıyor, hatırlatıyor. Birlikte hareket ediyoruz diye. Okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklar için tabii ki özellikle. Hoş geldiniz şarkısıyla hep birlikte hareket ediyoruz'a geçtim. Çünkü her zaman aslında o oyunlarda hep birlikte hareket etmek hem bir kural aslında hem yine genel çerçeve. Herkes bağımsız hareket etmiyor. Bu grupta yapılandırılmış. Başı, ortası, sonu belli. Ne oynayacağı da zaten liderin belli. Öğretmen ya da uzman. Çocukların tek yapması gereken onun liderliğini takip etmek. Tabii ki bu liderliği takip etmek kısmında bazı zorluklar oluyor ama oyunların da bu konuda bazı teknikleri var, taktikleri var ya da oyunlar zaten çocukların kendiliklerini rahatlıkla bırakabildikleri nitelikte oyunlar. Belki günlük hayatta öğretmeniyle çok çatışmalı olan bir çocuk bu grup içerisinde bu oyunlara sıra geldiğinde tamamen uyumlu öğretmeniyle göz göze diz dize karşılıklı pamuklar üflüyor, tüyler üflüyor gibi düşünebilirsiniz. Hoş geldiniz şarkısını söyledikten sonra yaptığımız özel bir şey var. O da kontrol. Her seansın başında mutlaka kontrol yaparız. Deneyimi hissetmenizi isterim. Kısa bir deneyeceğiz. Bakalım size nasıl hissettirecek. Grubumuza başladığımızı hayal ediyorum ve şimdi ben burada
Pınar'ı görüyorum. Pınar Hanım, gözlüğünüzü görüyorum sizin. Herkes görüyor mu? Pınar Hanım bak kocaman gülümsemeye başladı. Pınar Hanım'ı şimdi görürsünüz kim olduğunu. Evet, bakın böyle yapıyor size. Pınar Hanım biraz yaklaşabilir misiniz? Şöyle kıvırcık galiba saçlarınız, değil mi? Evet, kıvırcık saçlar çok yakışmış, gözlüğünüz çok yakışmış. Bir de o güzel kocaman gülücüğünüzü gösterin bize bir daha. Herkes görsün. Oo, kocamanmış, ne güzel. Peki bir de Şafak Hanım gelmiş. Şafak Hanım sizi görüyorum. Sizin bakayım kocaman gülümsemeniz var mı? Nerede? Oo, Şafak'ın da kocaman gülümsemesi var. Peki Elif? Elif hoş geldin. Elif'in de gözlükleri var. Pınar gibi, saçları upuzun, yanakların yumuşacık görünüyor. Senin peki Elif kocaman bir gülümsemen var mı? Göster bize hepimize. Herkes görüyor mu Elif'in kocaman güler yüzünü? Çok güzel. El sallıyor herkese. Çok güzel. Peki, teşekkür ederim. Kendinize yapılmış gibi lütfen hayal edin. Bir gruptasınız. Hatta sınıfınızdasınız, öyle düşünün. Her gün birlikte olduğunuz sınıf arkadaşınızla ve öğretmeninizlesiniz. Ve öğretmeniniz o çemberin içerisinde sizin isminizi söylüyor ve sizinle ilgili çok güzel şeyler söylüyor. Sizin yüzünüzü güldüren şeyler, hatta arkadaşlarınızın size olumlu bir şekilde bakmasını sağlayan bir şeyler söylüyor. Sizin güzel yanlarınızı ortaya çıkartıyor. Her çocuğun, herkesin güzel yanları var. Sadece onları biraz ortaya çıkartmak, parlatmak gerekiyor. Özellikle sürekli uyarmak zorunda kaldığımız çocuklar için bunu hayal edin. Bunun her çocuk için önemi ayrı. Ama bir de o zorlanan çocuklar için bunu düşünün. İşte aslında gün ışığı çemberleri ne yapıyor? Bütün biraz önce konuştuğumuz o duygusal ihtiyaçlar, ilişkisel ihtiyaçlar için ortak bir zemin hazırlıyor aslında. Sadece bir kontrol yaparak bu gruplarda o çocuklara ne kadar iyisin, ne kadar değerlisin, ne kadar tatlısın demenin bir fırsatını yakalamış oluyoruz. Yoksa günlük hayatta buna zaman ayırmak, bunu bir şekilde yapmak, çocuğa kendini değerli ve ilgilenilmiş hissettirmek çok kolay değil. Ama bu böyle biraz bir ilaç gibi. İlla bunu bir grup oturumunda yapmanıza gerek yok. Mesela kaç yaşa kadar da bir soru gördüm. Onu da hemen yanıtlamış olayım. Aslında 3 yaş itibariyle hatta 2 yaş itibariyle başlıyor bu çalışmalar. Daha çok okul öncesinde kullanılıyor grup terapileri sınıf ortamında. Ama erken çocukluk döneminde de grup terapileri olarak kullanılıyor. Gün ışığı çemberleri okul öncesinde, grup terapileri erken çocukluk döneminde. İlkokul, ortaokula geçtiğimizde de aslında burayı uyarlıyoruz. Ama yine de inanın ergenler de nasıl böyle bir grupta bir kendilerini spot ışığının altında, her çocuk kendini böyle bir deneyimde spot ışığının altında hissetmiş oluyor aynı zamanda. Neler yapabilirsiniz ekstra en son slaytımda anlatacağım. Genel olarak terapileyin 2 yaş itibariyle ve grup ve gün ışığı çemberleri dahil olmak üzere 2 yaş itibariyle başlayıp aslında 16-18 yaşlara kadar devam ediyor. Ama özellikle yurt dışında yaşlılarla da yapılan çok güzel çalışmalar var. Böyle yaşlı bakım evlerinde birbirlerine pamuk üflüyorlar, pamukla dokunuyorlar, işte birbirleriyle iltifat ediyorlar. Yaşlı bakım evlerinde böyle çalışmalar var. Biz de özeniyoruz. Umuyoruz ki Türkiye'de de yapacağız benzer çalışmalar. Öğretmen eğitimlerinde, yetişkin eğitimlerinde kullanıyoruz. Aslında bu oyunlar her yaşa yönelik. Ama bir müdahale odaklı bir çalışmadan bahsediyorsak 2-18 yaş arası diyebiliriz terapileri ve gün ışığı çemberleri için. Tabii ki uyarlamalar yaşa göre yapıyoruz. Onun da tekrar altını çizmek isterim. Benim şu an size anlattığım daha temel ihtiyaçlar çerçevesinde okul öncesi dönemi gibi. Ama bunlar anlatırken de bahsedeceğim. Büyük yaşlara uyarlanabilir. Mesela bu kontrolü evet böyle çemberde 10 çocukla 15 çocukla ya da daha az çocukla yapmak çok keyifli. Hadi bir de gelin 30 kişilik sınıfta yapın meselesi var. O zaman da ne yapabilirsiniz? Aslında bunları belki de yapıyorsunuz, içlerinizde yapanlar da vardır. Ama onları küçük gruplar halinde işte 3 sıra vardır. İşte A sırası, B sırası, C sırası. A sırasında herkes şöyle bir birbirine baksın, grup bir birbirini tanısın, A grubundakiler. Herkes gözlerinin içine baksın bakalım birbirinin.
Herkes birbirinin gülümsemesine baksın gibi çocukların rahat edebileceği düzeyde yapıyoruz. Şimdi buralar işte detay kısımlara giriyor. Buraları nasıl uyarlıyoruz, nasıl yaşa göre teknikler uyguluyoruz. Ama kontrolü bahsettiğim ölçüde bir çemberde küçük yaş grubuyla doğrudan aynı şekilde yapabilirsiniz. Sınıfa giren ilkokul, ortaokul öğretmenleriyseniz de sınıf ortamında herkesin görüldüğüne emin olmak burada amacımız. Bu niyete çalışan her şey, yaptığınız her şey aslında bir kontroldür. Herkes şöyle birbirine baksın demek. Belki o an sınıfın mevcudu mümkünse isimleri söylemek ya da onları sadece gruplandırarak grup özellikleri üzerinden de her çocuğun az da olsa görülmüş ve ilgilenilmiş hissetmesini sağlayabiliriz. Ara oyunlar dedik. Ara oyunlarda dokunma, güven, işbirliği, birliktelik aslında bu gibi hedeflere yönelik oyunlar oynuyoruz. Bu oyunları nerede bulabilirsiniz? 3 tane kitabımız var. Şimdi biraz o slayta da geçeyim böyle atlaya atlaya yapayım. Oradan oraya geçelim. Bu Teraplay en başta gördüğünüz kitap bir uzman kitabı. İçinde vakalardan bahseden, Teraplay'in nasıl çalıştığını anlatan bir uzman kitabı. Daha çok rehberlik servislerinde çalışan uzmanlara önerebilirim. İlgisini çeken, daha detaylı bilgi almak isteyen öğretmenler de tabii ki bunu okuyabilirler. Bu orijinal kaynağımız, Amerika'dan çeviri kaynağımız. Alttaki kitap, oyunlara ulaşabilirsiniz bunların her birinden. Bu ortadaki kitap bizim derneğimizin bir ürünü. Derneğimizin uzmanlarının yazmış olduğu bölümlerden ulaşıyor. Türk vakalar, Türk çalışmalar var. Bireysel uygulamalara yönelik vakalar var. En sonda gördüğünüz kitapta bizim aslında ebeveynler için yazılmış olan en pratik şekilde terapiyi anlatan, sizlerin de yine oyunları bulabileceğiniz içinde ve orada bireysel şekilde anlatır o oyunları ama onları çok rahat gruba uyarlayarak uygulayabilirsiniz. Oyunlara erişebileceğiniz 3 kaynak bunlar. Akışımıza geri dönüyorum. Şimdi oradaki listelerden araya aslında 4 tane oyun seçiyoruz. Bu oyunlarda ne oluyor? Artık bu kontrolle başladıktan sonra kendimi değerli, görülmüş hissettikten sonra videoda ne gördük? Küçük gruplarda öğretmenler krem sürdüler. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Biraz hızlıydı video. Öğretmenler küçük gruplarda çocuklara bakım verdiler krem sürerek. Hayal etsenize öğrencilerin, siz kendiniz öğrenciyken düşünün geçmişteki öğretmenlerinizle. Öğretmeniniz size geliyor, bakım yapıyor. Aa elinde burada bir yara var, gel ona bakım yapalım, onu biraz iyileştirelim. Oh ellerin ne kadar yumuşak oldu diye iltifatlarda bulunarak sana bakım vermek için, seni sakinleştirmek için, seninle ilişkisini güçlendirmek için krem sürüyor mesela. Ne kadar aslında kolay yapılabilir ama bir yandan da ne kadar uzak duyulan şeyler. Ama gerçekten yaptığımız çalışmalarda çocuklar buna zaten bayılıyorlar. Hiç garipsemiyorlar. Uygun dokunuşu vermenin de bir fırsatı oluyor ve doğrudan ilgilenilmiş hissediyorlar. O kontrolün üzerine bir de krem sürer. Sınıf ortamında düşünün. Bütün arkadaşlarım hepsi bana bakıyorlar ve ben kendimi gülümsemekten alamıyorum zaten ve gülümsememe bakıyorlar. Yani hiçbir şey yapmama gerek yok ve spot ışığının altındayım. Eğer içe kapanık, görülmeyen, dışlanmış bir çocuksam zaten mükemmel bir kazanım. Buna benzeyen böyle spot ışığı altına koyduğumuz başka oyunlar da oluyor. Videoda mesela gülümseme geçirme oyunu vardı. Aslında yönergesi. Hadi bakalım ben şimdi buradan mesela Pınar Hanım'a bir gülümseme yapacağım. Pınar Hanım Şafak'a yapacak. Şafak Elif'e yapacak gibi yüz yüze olma imkanımız olsaydı birbirimize bir gülücük geçirirdik. Videoda fark ettiyseniz bir çocuk geçirmiyor aslında. Utanıyor gülümsemek için. Ama lider onun o gülümsemesini kabul edip, aa orada küçük bir gülümseme gördüm. Hadi bakalım onu geçirmeye devam edin deyip yapılmış kılıyor, başarılı kılıyor aslında çocuğu. O çocuk o deneyimi başarıyla tamamlamış oluyor. Her çocuğa kabul ve ilgi gösterme fırsatı yaratan oyunlar koyuyoruz. Her çocuğun grubun ilgisini alma, dediğim gibi spot ışığı altında olma deneyimini sunuyoruz. Birbirlerine almalarını, vermelerini, aldıkları ve verdikleri şeyler bazen bir gülümseme geçirmek oluyor. Bazen gerçekten bir peluş oyuncak geçiriyoruz. Hadi bakalım yavaş geçirelim, hadi bakalım hızlı geçirelim. Bu oyunlar zaten aslında birçok öğretmenimizin bildiği oyunlar, var olan oyunlar ya da buna benzer sizin oyunlarınız olabilir. Burada önemli olan ilişki var mı bu oyunu oynarken? Karşılıklı bir şey yapıyor muyuz? Birlikte hareket ediyor muyuz? Birbirimizin gözüne bakıyor muyuz? İltifat ediyor muyuz?
Birbirimize olumlu geri bildirim veriyor muyuz? Vav ne güzel yaptın çak. Mesela mücadele boyutunda demiştim ya çocuklara başarılı ve yetkin hissetmek için oyunlar oynuyoruz diye. O uyarı alan sürekli çocuklar belki de ilk kez bravoyu duyacaklar bu oyunlar sayesinde aslında. Eksik olan deneyimleri vermeye, sağlamaya çalışıyoruz. Mesela yine bir oyun oynayalım. Aynalama oynayacağız. Ben ne yaparsam bir aynam gibi herkes aynısını yapsın. Hadi. Ellerim havada. Hızımı da takip edin. Oo, herkes çok dikkatli, süpersiniz. Mesela devamında ne yapabilirim? Herkes beni taklit etti. Ben liderdim. Hadi bakalım şimdi Ayşe taklit et. Ayşe bir hareket yapsın, birkaç hareket yapsın. Herkes Ayşe'nin aynası olsun. Yine ne oluyor? Herkes Ayşe'ye bakıyor. Ayşe yine spot ışığında ve Ayşe'nin arkadaşlarına ve aslında öğretmenine bir liderlik etme fırsatı var. Ne zaman oluyor böyle bir fırsat? Her zaman olmuyor. O yüzden çocuklara da tek tek liderlik vermek, söz hakkı vermek için bir fırsat yaratmış oluyoruz aynı zamanda. Ee, Tabii ki hareket katmak önemli. Biz şimdi oturduğumuz için sadece böyle yaptık ama çocukların regülasyon ihtiyacını da aklımızda tutup hareketin arttığı, hareketin azaldığı, mesela balonu havada tutmak gibi küçük gruplarda balonu havada tutuyoruz ya da kalabalık bir grupsa, bir ilkokul grubuysa, bir okul öncesi grubuysa ya da daha ergenlerde balon sayısını arttırarak belki küçüklerde tek bir balonu 10 kişi havada tutmaya çalışıyor ama ergenler olduğunda grubun içerisine 3 ya da 4 balon koyduğunuzda coşkuyu bir deneyin. Bir duyun o coşkuyu ergenlerde. Araya bunun gibi oyunlar koyuyoruz. Sonra besleme yapıyoruz. Besleme nedir? Yine ilk videoda izlediğimiz gibi küçük gruplarda nasıl ki krem sürmüştü öğretmenler. Besleme kısmına geldiğinde de öğretmenler küçük bir atıştırmalık ikram ediyorlar. Bunu da bir oyun gibi oynuyoruz. Hani bu oyunda yetişkinler yediriyor diye. Öğretmeninden yine ilgiyi bakıma almak için okul öncesi için enfes bir oyun. Yine ilkokul, ortaokullarda da belki bir şey yedirmiyor olabiliriz ama dokunuşlarımızla, kremle mutlaka beslemeyi sağlıyoruz. Ve yine bir şarkı çıkış. Ve bu bize aslında neyi hissettiriyor? Biz güzel girdik, şarkıyla başladık, sakin başladık. Arada hareketlendik, arada yine sakinledik. Sonra beslemeyle sakin bir şekilde öğretmenimle ilişkiye devam ederek regüle oldum. Birlikte tekrar şarkı söylüyoruz. Bitiyor bu grup. Hadi çıkalım şimdi normal müfredata dönelim. Bunu tekrar tekrar yaptığımızda çocuklar o e, enerji düzeyine de o regülasyon düzeyine de aslında uyum sağlamaya başlıyorlar. Çünkü hem hareketliyi sunuyoruz hem sakin olanı sunuyoruz. Bütün deneyim hepsi yarım saatin içinde. Peki bir oyun daha o zaman size benden. Şimdi bunu şöyle yapalım. Nasıl yapalım? Ben evet. Şimdi herkes bana dikkatli bir şekilde baksın. Beni zaten siz büyük görüyorsunuz yeterince, değil mi? Ben birazdan kameramı kapatıp bir değişiklik yapayım hadi. Bir değişiklik yapacağım üstümde. Bulduğunuz değişikliği çete hızlıca yazacaksınız. Tamam mı? Beni aklınızda tutun. Herkes detaylara bakıyor. Tamam, kapatıyorum şimdi. Hemen geleceğim. Videoyu durdurdum ve hazırlığımı yapıyorum. Açıyorum. Bakayım. Evet, ne değişti? Evet, flar taktım. Acaba var mıydı diye düşünür müsünüz diye denedim ama olmadı. Hemen bildiniz. Bravo. O zaman birazcık daha zor bir şeye hazır mısınız? Hatta bu sefer birden fazla yapayım. Çünkü siz yetişkinsiniz, bulursunuz zaten. Detaylı, bakayım aklıma gelen birkaç bir şey yapacağım. Bakın bana. Kapatıyorum. Ne yapsam?
Bir dakika, hazırlanıyorum. Sizi tutayım ekranda. Benimle birlikte kalın. Evet, şunu yaptım, şunu yaptım. Bir de şunu yapayım, bilmiyorum o nasıl olacak. Üç tane değişiklik yaptım. Küpem, saçım, bir şey daha var. Saat, bravo. Bir emin olamadım saatimi görmüş müydünüz, görmemiş miydiniz diye. Süpersiniz. Saçlarımı kenara aldım, küpelerimi çıkarttım ve saatimi çıkarmıştım. Mesela başardınız, bravo, çakın, çok iyi bildiniz. Ne kadar dikkatlisin. Dikkatsiz bir çocuğa düşünün mesela. Ne kadar dikkatlisin, ne kadar doğru bildin demenin bir fırsatı, bir yolu aslında. Ve yine spot ışığını hayal edin. Ben lider olarak bunu yaptım ama bunu sonra yanımdaki Ayşe ile, Ali ile, Fatma ile hepsinde tek tek bir şeyleri değiştirip şimdi herkes gözlerini kapatsın. Arkadaşınız Ayşe'de bir değişiklik yapacağız. Bakalım Ayşe'deki değişikliği fark edebilecek misiniz gibi. Olabildiğince birçok çocuğu gezdiğimizi hayal edin. İdealinde tabii ki biz grupta her çocuğa tek tek yapıyoruz. Ama okullarda ve sınıflarda her çocuğa tek tek yapmak mümkün olmayabilir. Grup grup ya da bazı oyunları bazılarıyla, bazı oyunları bazılarıyla da yapmak her zaman uyarlamalar sınırsız. Temeli bu. Bunun üzerine siz istediğiniz yerlerde, istediğiniz zamanlarda bu oyunları oynayabilirsiniz. Orada da şöyle bir ayrım yapmış olalım. Tabii ki bu sadece 1,5 saatlik bir eğitimde. Hatta sonuna geldik. 3-5 bir şey daha söyleyip toparlayacağım. Çok uzatmayacağım. Ama bu seminerden sonra siz bu oyunları gönül rahatlığıyla sınıflarınızda oynayabilirsiniz. Çocuklarınızla gruplar yapabilirsiniz. Öğrencilerinizle gruplar yapabilirsiniz. Bireyselde oynayabilirsiniz. Ders arasına dikkatleri dağıldığında oynayabilirsiniz. Oryantasyon döneminde oynayabilirsiniz. Oyunları oynayabilirsiniz. Ama tabii ki yaptığınız şey bir gün ışığı çemberleri olmayacak. Çünkü size sadece bilgilerin bir kısmını verdim. Ya da yaptığınız şey bir teraplay uygulaması olmayacak. Ama teraplay oyunlarını eğitim yöntemlerinizde gönül rahatlığıyla kullanmanıza engel hiçbir şey yok. O çalışmalara döneceğim. Şimdi biraz araştırmalardan bahsetmek istiyorum. Aslında bu anlattığımız gün ışığı çemberleri ne işe yarar meselesi, çocuklardaki ihtiyaçlar nedir meselesi biraz yapılan akademik araştırmalarla da paralel. Bu araştırmalar giderek artıyor. Ülkemizde de artıyor. Sevindirici haber. Geçtiğimiz yılla vardı birkaç çalışma ama geçtiğimiz yıl itibariyle böyle birden 4-5 çalışma birden yapıldı. Bunların bazıları belediye kreşlerinde yapıldı. Bazıları deprem bölgesindeki çocuklarla yapıldı. Uluslararası sadece gün ışığı çemberleri olarak baktığımızda da okul uygulamaları var ve okul uygulamaları içerisinde kanıta dayalı çalışmalar arasında yer alıyor aslında terapile. Yani randomize yapılmış çalışmalarla okullardaki öğretmenlerin yaptığı uygulamaların aslında verimliliği kanıtlanmış bir program. Ne gibi bulgular var? Net bir şekilde sosyal etkileşimleri artıyor. Ben de geçtiğimiz yıl kendi doktora tezimi bu alanda yaptım. Bir belediyedeki gündüz bakım evlerinde 6 okula giderek çalıştım. Orada da mesela öğretmenlerin geri bildirimde duyduğumuz şey özellikle içe kapanık çocukların daha çok gruba dahil olmaya başladığı, birbiriyle hiç oynamayan, etkileşim kurmayan çocukların bu gruplardan sonra daha çok birbirlerine yaklaştığı yönünde yorumları vardı. En dikkat çeken. Tabii ki öğretmen çocuk ilişkisi güçleniyor. Böyle bir gruptan sonra, böyle bir deneyimden sonra o öğretmenle daha kolay işbirliği kurmaya başlıyor çocuklar ve o zorlayıcı davranışlarla ilgili yapabileceğimiz bir sürü teknik, bir sürü şey var demiştik ki onların etkilerini de aslında iyi bir öğretmen çocuk ilişkisi güçlendirmiş oluyor. Çocukların daha iyi regüle olduğu görülüyor. İşbirlikçi ve sakin bir sınıf haline geliyor sınıflar. Dediğim gibi uygulayıcı ve öğretmen arasında farklar var. İçsel sorunlarda yani anksiyete, içe dönüklük, içe kapanıklık gibi daha içsel sorunlarda daha hızlı değişim görüyoruz. Davranış sorunlarında da biraz zaman ve tutarlılık ihtiyacı, daha uzun soluklu, daha yoğun bir şekilde uygulanması olumlu etki olduğunu ortaya çıkartıyor. Ama kısa dönemli uygulamaların içsel sorunlarda etkili olduğuna dair bulgularımız elimizde hazır.
İlişki değişirse davranış da değişir. O yüzden davranışlara çok odaklanmak, sadece davranışa odaklanmak yerine bir adım geriye gidip ilişkiye bakmak ve ilişkiyi değiştirmek davranışın değişiminde önemli rol oynuyor. Dediğim gibi kendi çalışmalarınızda buradan nacizane birkaç bir şey aklınıza yattıysa, birkaç acaba ben bunu uygularım dediğiniz fikir varsa bunları hemen yarın gidin uygulayın ve bir bakın bakalım acaba çocuklar nasıl hissediyorlar bu oyunlarda. Oyunlar için, ebeveynler için Teraplay kitabını kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için bizim derneğimizi mutlaka zaten hepiniz takip ediyorsunuz diye düşünüyorum. Orada webinar çalışmalarımız var. Hem geçmiş webinarlar hem gelecekte yapacağımız webinarlar. Onlara katılabilirsiniz. Geçtiğimiz hafta Nisan, 23 Nisan sebebiyle 23 Nisan kutlaması yaptık. Bir oyun akşamı yaptık. Bilmiyorum orada olanlarınız var mıydı? Oyun akşamları devam edecek. İleriki zamanlarda da oyun akşamlarını takip edip çocuklar varsa yanınızda çocuklarla yoksa yetişkin bir eşinizle dostunuzla birlikte katılıp oyunları deneyimleyebilirsiniz. Böylelikle aslında oyun hazineniz, oyun repertuarınız yavaş yavaş gelişiyor olacak. Ben burada size birkaç oyundan bahsettim. Kitaptan oyunlara erişebilirsiniz dedim. Bir de bu oyunları deneyimleme fırsatı aslında derneğin yine çalışmalarında olacak. Bizim gelecek dönem için bu uygulamayı yapmak isteyen okullarla proje çalışmalarımız olacak. Dernek gönüllüsü eğitimi almış çok fazla uzmanımız var. Gönüllü bir şekilde okullarda uygulama yapmaya hazır. Okulunuzda uygulama yapılmasına dair bir talebiniz, ihtiyacınız varsa, idareciler, öğretmenler bu konuda işbirlikçi, hani okul ortamında bunu yapabileceğimiz bir saat vesaire koşullar ayarlanırsa eğer belki Türkiye'nin farklı şehirlerinde de sadece İstanbul gibi düşünmeyin. Farklı şehirlerde de üyelerimiz var. Böyle bir iletişim kurarak dernekle okulunuzda uygulanmasını da talep edebilirsiniz. Tabii ki herkese erişim sağlayabilir miyiz bilmiyorum ama erişebileceğimiz ölçüde böyle çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Bunların bazıları gönüllü olacak, bazıları da böyle TÜBİTAK projesi, Erasmus projesi gibi bütçeli ve ne denir ona daha kapsamlı projelerle aslında çalışmakta ileride hedefimiz. Hali hazırda da sınıf içi uygulayabilirsiniz dedik. Rehberlik servisinde çalışanlarınız daha ileri düzey eğitimleri alarak rehberlik servisine çalışmalar yapabilir. Yine öğretmenler bu Teraplay ve MEM sertifikasyon eğitimini alabiliyorlar. Öğretmenlere de açık bir eğitim. Daha çok ruh sağlığı üzerine, daha çok bireysel çalışmaları konuşuyoruz Teraplay sertifikasyon eğitiminde. Ama ileri eğitimlere ihtiyaç duyanlar, ilgi duyanlar, eğitimler NADİS danışmanlık çerçevesinde yapılıyor. Biz derneğiz. Dernekte daha gönüllü çalışmalar yapıyoruz. Webinarlar yapıyoruz, destek çalışmaları.